Muhterem ruhaniler ve değerli katılımcılar, hepinizi selamlıyorum. İznik Konseyi'nin 1700. yıl dönümüyle ilgili İstanbul'da bir etkinliğin yapılması bizleri sevindirdi elbette. Ne kadar İznik'in önemli olduğunu anladınız bugün. Ben sonuç konuşmasını yapmadan önce bunu Tamar Hanım'dan sipariş aldığımı belirtmek isterim. Dedi ki zaten bütün gün söze doymuş olacaklar, uyumuş olacaklar. Onları uyandıracak bir şeyler söylerseniz iyi olur. Çünkü konuşmanın en önemli kısmı gerçekten dinleyiciyi uyutmamaktır. Bir rahip kilisenin görevlisini Jamgoç'u çağırır ve uzunca bir değnek verir. Der ki, ben konuşurken, vaaz ederken dinleyicilere bakacaksın. Uyuyan varsa uyandıracaksın. Ha gideceğim değnekle onu dürteceğim. Yok diyor, beni dürteceksin. Şimdi İznik Konsili'nin özüyle ilgili bir şey söylemek istemiyorum ben. Çünkü ben ezbere biliyorum. Ve çocukluğumuzdan beri ezbere her ayinde biz tekrarlıyoruz. Dolayısıyla oradaki iman ikrarıyla, o formülasyonla ilgili zaten siz yeterince duydunuz. Ben bu konsilin tavrı, tutumu ve gelecek yüzyıllarda hem kilisenin yapısını hem de insanlığı nasıl etkilediği üstüne durmak istiyorum. Birinci konu, hakikati nasıl koruyacağız biz? İnanç hakikatini nasıl koruyacağız? Her dini grup ne kadar küçük olursa olsun bir birlik içerir ve o birliğin de temeli inançtır. O inancın aynı olması o grubun iç dinamiğini sağlar. Oradan küçük bir sapma grupta bölünmeye neden olur. Dolayısıyla İznik Konsili'nin Hristiyanlığın içinde olan bölünmeleri, anlaşmazlıkları çözümleme çabası doğru bir çaba. Ancak burada şöyle bir sorun oluştu. İznik Konsili'ne kadar heretikler yok muydu? Vardı. Heretikler aforoz edilmiyor muydu? Ediliyordu. Ekskomünikasyon hep vardı. Çünkü bir şekilde her grup kendini korumak zorunda, hakikatini korumak zorunda. Ama İznik Konsili'ne kadar bütün bu dışlamalar dini alanda kaldı. Yani din kişileri kiliseden dışarıya attı. Ve atılışları dini bir şeydi. İznik Konsili ile beraber artık devlet işi olmaya başladı inancımız. Yani Hristiyanlığa ilişkin inançlar sadece kilisenin işi olmamaya başladı, devletin işi olmaya başladı. Sadece dini olay olmaktan çıktı, politik olay olmaya başladı. Arius'un sürgüne gönderilmesiyle başlayan mücadele aynı zamanda bir politik mücadeleydi. Çünkü Arius taraftarları tahtı ele geçirmeye çalıştılar. Ve geçirdiler de tahtı. Onun için bir şekilde bu ekümenik konsillerin tavrı sadece dini olarak ele alınamaz. Bu aynı zamanda siyaset tarihinin bir konusu. Hiçbir doktrinsel birlik herkesi kapsayamaz. Her konsil kendi heretiklerini yaratır. Doğru imanı korumanın şartı ince eleyip sık dokumaktır. Doğru öğreti okyanusta pusulanın görevini üstlenir. Bir derecelik sapma bile uzun vadede hedeften sapmayı getirir. İrlanda'da kayalara çarparak batan bir gemide araştırmalarda görmüşler ki pusulanın 0.5 bir sapmada olduğunu görmüşler. Batmadan 2 hafta önce bir denizci pusulanın pasını temizlemek isterken kullandığı çakının ucunu kırmış. İşte pusuladaki bu demir çapağı Amerika'dan yola çıkan gemiyi limana değil kayalıklara oturtmaya yetmiş.
Kilise öğretisi konusunda her zaman duyarlı olmuştur. İznik Konsili Arius'a karşı Pavlus'un prensibini işletmiştir. İster biz, ister gökten bir melek size bildirdiğimize ters düşen bir müjde bildirirse lanet olsun ona. Buraya kadar güzel. Her ne kadar yanlış öğretinin ve öğretmenlerin kilise dışına atılması, ilişkinin kesilmesi, normal kilise uygulaması olsa da İznik Konsili cezanın sadece bu bağlamda kalmasından öte bir yasal suça, politik cezalandırmayı gerektiren devlet otoritesine karşı gelme suçuna dönüştürmüştür. Sizi dinlemediklerinde ayaklarınızın tozunu silkin, başka yere gidin ya da kiliseyi de dinlemezse o sana putperest gibi sayılsın diyen, İncil'i uygulamaya karşın sürgün eden, hapseden, hatta öldüren baskı sisteminin uygulanması Mesih'in barışçıl yaklaşımıyla örtüşmüyordu. En nihayetinde herkesi politik nedenlerle dini sapkın ilan edip onlara karşı her türlü cürmü ve baskıyı normalleştirebilirdi ve öyle de oldu. İznik Konseyi'nden sonra artık devlet kilisenin bir aparatına, kilise devletin bir aparatına dönüştü ve dolayısıyla bir şekilde bu yansıma Orta Doğu'daki aynı zamanda politik hareketleri de çok etkiledi. Şimdi birkaç örnek vereceğim. Kırıcı olabilir ama bu böyle. Şimdi 4. Konsil, Kadıköy Konsili'ni kabul etmeyen kiliseler vardı. Şimdi az duruyorlar ama o zaman Hristiyanlığın yarısı, en azından yarısı reddetti bu konsili. Süryani Kilisesi, Ermeni Kilisesi, Kıpti Kilisesi, Kirdani Kilisesi, Doğu kiliseleri reddetti. Onlar dediler ki biz ilk 3 konsilde kalıyoruz dediler. Vay sen misin bunu diyen? Bu sefer Doğu Roma İmparatorluğu, Bizans bu kendi sınırları içinde bulunan bu ulusları tekrar Kadıköy Konsili'nin kararlarına getirmek için baskı uygulamaya başladı. Öldürmelere orduları gönderip şehirlerdeki Hristiyanları kesmeye kadar. Yani bu kişiler İznik Konsili'nin bu yarattığı ruhla, yani devlet aynı zamanda dini de kontrol etmeli ve en küçük ayrıntısına kadar kontrol etmeli düsturuyla bu baskılara başladı. 7. yüzyılda Arap istilaları geldiğinde İslam orduları Bizans'tan daha müsamahakar davranıyorlardı. Daha çok dini özgürlük veriyorlardı ve bunun üzerine bizim gördüğümüz şey oldu. Bir şekilde bu uluslar karşı çıktılar ve Bizans'a karşı Araplarla işbirliği yaptılar. Ve bu tarihin bir şekilde yönlenmesi anlamındaydı. Yani anlaşamadığınız bir kelime yüzünden koskocaman toplum kesimlerini şeytanileştirmek ve onlara devlet baskısını uygulamak sonunda muazzam sonuçlara neden oldu. Mesela Katoliklerle Ortodokslar arasında müthiş bir nefret vardır. Şimdi yavaş yavaş kalkıyor bu 20. yüzyılda. Nereden kaynaklanıyor? Çünkü Latin orduları Bizans'ı ele geçirdiler, İstanbul'u ele geçirdiler, 1270'teydi galiba. Yağmaladılar, tarihinde gördüğü en ağır yağmayla ve ondan sonra da 70 sene hüküm sürdüler. Ortodokslar için bir kabus dönemiydi. Niçin? Latinlerin bunu yapmaya hakkı vardı. Çünkü onlar filiokueyi kabul etmiyorlardı. Madem ki filiokueyi kabul etmiyorsun, o zaman sana her şeyi yapabiliriz biz. Çünkü kardeşlerim, politikanın ve dinin erdemleri farklıdır. Doğru, mecburen bunlar yan yana gelebilirler ama kilisenin öğretmeni İsa Mesih'tir. Politikacının öğretmeni Machiavelli'dir. Onun için bir şekilde tarihsel olarak biz bunu görüyoruz. Aynı şeyi biz Katolik Protestan
ilişkilerinde görüyoruz. Yani imandan sapma büyük sonuçlara yol açıyor, tarihsel olaylara yol açıyor ve bunun için bizim İznik Konsili'ne kadar gitmemiz gerekiyor ve orada üstlenilmiş olan bu tavır, yani devletin bir dini olmalı, bir mezhebi olmalı ve bu dine ve mezhebe uymayanlara şüpheyle yaklaşılmalı ve onlara baskı uygulanmalı tezi Konstantin'in Hristiyanlığı benimsemesiyle başladı. Ve Roma İmparatorluğu'nun bulunduğu bütün coğrafyalarda bir gelenek olarak sürdü. Hristiyanlıktan sonra İslamiyet'e de geçti bu. Yani devletin dini ve mezhebi olmalı ve başka dinden ve mezhepten olanlar da baskılanmalılar en azından. Bu anlayışın bir şekilde köklerini Konstantin kilise-devlet senteziyle oluşturdu. Onun için bu anlamda bu eleştiriyi yapmak gerekiyor. Şimdi İmparator Konstantin'in İznik Konsili'ni toplama kararı hem dini hem politik güdülerle yönlendirildi. Hristiyanlığa dönen ilk Roma İmparatoru olarak Konstantin, imparatorluğun istikrarını sağlamak için birleşik bir kiliseye ihtiyaç olduğunu fark etti. Özellikle İsa'nın doğası hakkındaki teolojik anlaşmazlıklar Hristiyan topluluğu içinde önemli bölünmelere neden oluyordu ve Konstantin bu sorunları çözerek uyum ve bütünlüğü sağlamayı amaçladı. Buraya kadar güzel, çok güzel hizmet etmiş Konstantin kiliseye. Bunu yaparken Konstantin devletle kiliseyi evlendirdi. İmparatorluk kiliseyi kendine eş seçti. Ama kilise Mesih'in eşidir. Bu birleşme tarihsel süreçler göz önüne alındığında doğal gibi dursa da zaman içinde Hristiyanlıkta çelişkileri yüzüstüne çıkmaya başlamıştır. Benim krallığım bu dünyadan değildir diyen bir ruhani önderin, İsa Mesih'in kurduğu yapı olan kilisenin, dünyanın kokuşmuş krallıklarıyla işbirliği yapması çok sorgulanmadan kabul edildi. Kiliseye zulmeden imparatorluğu birdenbire kendilerinin yanında ve hamisi gören kilise önderlerini anlamakla birlikte, onların da öngöremedikleri dini politik sonuçlara yol açtığını kabul etmeliyiz. Devlet kiliseyi desteklerken iyi ama işlediği cürümlere kiliseyi de alet etmesi ilginç ama kaçınılmaz sonuçlardan biridir. Kilise farkına varmadan Samuel peygamberden mutlaka bir kral isteyen İsrail oğullarının durumuna düşmüştü. Ama bu kez kral kiliseyi istiyordu. Bunu fark edenler de vardı. Örneğin papalık. İlginç bir şekilde papalık İznik Konsili'nde doğrudan bir rol oynamadı. Roma piskoposu elçileri tarafından temsil edildi ancak kendisi katılmadı. Bu yokluk kilisenin bağımsızlığı ve özerkliğinin bir işareti olarak çeşitli şekillerde yorumlandı. Bazıları Roma piskoposunun kendisi olmadan papalık elçilerinin katılımını o dönemdeki dini otoritenin merkezi olmayan doğasının bir örneği olarak görmektedir. Şimdi bilinçli mi oldu ya da bilinçsiz mi oldu? Ama biz görüyoruz ki Batı'da kilise başka türlü gelişti. Doğu'da kilisenin başı imparator oldu. Batı'da ise kilise dedi ki benim başım Mesih'tir, ben baş falan istemiyorum. Benim baş, tacı ben takarım. Dolayısıyla kilisenin en üst makamı, kilise hiyerarşisinin en üst makamıdır. Ondan daha başka bir makam biz üretemeyiz. Ama İznik Konsili'nde farkına varmadan biz bir başka makam ürettik kilisenin üstünde. Ve bu çok ilginç çünkü Hristiyan ulusların tarihinde İznik Konsili'nin model alınması ve İmparator Konstantin'in konumu çok belirleyici olmuştur. İmparatorun pratikte kilisenin başı olması uygulaması bütün Ortodoks ve Protestan ulusların modeli olmuştur. İngiliz Kilisesi'nin Katolik Kilisesi'nden kopması, Kral 8. Henry'nin
Ortodoks modeli seçmesiyle oluşmuştur. Anglikan Kilisesi'nin başı kral ve kraliçedir. Katolik Kilisesi bu anlamda başında sivil bir kralı reddetmesiyle ilginç bir konum sergilemektedir. Bütün Ortodoks Hristiyan uluslarda gerçekten bir patrik vardır ya da bu kilisenin başı vardır ve zaman içinde kilise ve millet aynılaşmıştır. Millet ve devlet aynılaştığı için dolayısıyla bir şekilde devlet başı da her zaman bir şekilde kilisenin başıdır. Kilisenin doktrininde yer almaz ama pratikte bu hep böyledir. Hristiyan Ortodoks uluslarda bu böyledir. Batı'da bu Katolik Kilisesi dışında diğer Protestan uluslarda da bu böyledir. Çünkü en nihayetinde kilise dediğiniz şey, nasıl diyeyim, pençeleri olan bir kurum değildir. Ama bazen pençelere ihtiyacınız olur. Ve işte devlet sizin yardımınıza koşar. Der ki benim pençelerim var, benim askerlerim var, benim param var, benim pulum var. Dolayısıyla bir şekilde sana yardım ederim. Dolayısıyla bu gelenek, yani kralların, imparatorların, devlet başkanlarının kilisenin de başı olması geleneği İznik Konsili'nde başladı. Bu anlamda böyle bir etkisi de olmuştur. Teolojik etkileri var. İznik Konsili erken kilise içindeki önemli doktrinal anlaşmazlıkları ele almak ve çözmekte etkili oldu. İsa'nın doğası hakkında kesin bir açıklama sağlayarak Hristiyan topluluğunu birleştirmeye ve daha fazla bölünmenin önüne geçmeye yardımcı oldu. İznik inanç bildirgesi Ortodoksinin bir mihenk taşı haline geldi ve sonraki nesillerin ortak bir inanç setine bağlı kalmasını sağladı. Konsilin teolojik bir sorunu ele alış biçimi, Hristiyan imanının oluşumunda kutsal yazıların ve geleneğin birlikte nasıl uyum içinde olabileceğini gösterdi. Yani İznik Konsili'nde teolojinin ele alınmasında sadece kutsal kitaplar kullanılmadı. Hristiyan kiliselerinin inanç geleneği kutsal kitapla sentezlendi. Konsile katılan kilise babalarının neredeyse tamamının Mesih'in kimliğiyle ilgili aynı görüşü paylaşmaları, doğru imanın havarilerden 325 yılına kadar kesintisiz aktarıldığını göstermektedir. Kutsal yazılar birleştirici unsurdu. Ancak Arius da aynı yazıları kullanarak farklı sonuçlara varıyordu. Bu noktada sadece yazının korunması ve bize ulaşması yetmiyordu. O yazıları yazanların onları nasıl yorumladıkları da bize ulaşmalıydı. Nitekim İsa'nın yaratılmamış öze sahip olduğu öğretisi kutsal yazılar gibi nesilden nesile aktarılmıştı. Kilise Arius'a bu geleneksel yorumla karşı çıkıyordu. İznik Konsili yeni bir öğreti ya da yorum yaratmadı. Zaten var olanı saptadı ve formülleştirdi. Bu geleneksel yorum olmadan kutsal yazılarda anlaşma sağlamak öyle zordur ki, bugün dünyada 10 binin üstünde Hristiyan mezhebi var. Hepsi de aynı kitabı kullanıyorlar. Nasıl oluyor bu? Çünkü yazı kendisi tek başına çıkıp sen yanlış yorumladın, sen daha doğru yorumladın, evet diyemez. En nihayetinde ona karar verecek olan kişilerdir. Peki ortada hakem olmazsa nasıl olacak bu? Bir şekilde kilisenin otoritesi kutsal yazılar üzerinde bir kalkan görevi görmüştür her zaman. Kilise her zaman kıskançlıkla öğretilerini korumuştur. Ve o öğretilere uymayanları kendisinden atmıştır, bedenden dışarı atmıştır ve korumuştur. İznik Konsili'ne kadar korudu bunları. Bu çok önemli çünkü sola scriptura, yalnızca kutsal yazılar düsturunu benimseyen reformist teologlar da bunun değerini görmüşlerdir. Bu yüzden Martin Luther başta olmak üzere İznik Konsili'ne kadar gelen geleneksel öğretiyi kutsal yazılarla örtüşen bir değer olarak görmüşlerdir.
Konsilden çıkan teolojik olumsuzluk ise, yani bu kadar övüyoruz biz teolojisini, teolojik olumsuzluk da var. Bu ise söze ve formüle çok fazla vurgu yapmasıdır. Söz öldürür, ruh yaşatır diyen İncil düsturunun unutulması, daha sonraki çağlarda sürdürülen birleşme çabalarına olumsuz bir etki oluşturmuştur. Sanki bazı kelimelerde ve tanımlarda anlaşmazsak, öteki hiçbir şeyde anlaşma sağlanmaz tavrı, ekümenizmin önündeki en büyük engellerden birine dönüşmüştür. Ta ki 20. yüzyıla kadar. 20. yüzyılda gelişen ekümenik hareket, tam tersine önce kardeşlik ve sevgi diyerek ilerleme imkanı bulabilmiştir. Siz hiçbir odaya Katolik, Protestan, Ortodoks teologlarını toplayıp onlardan anlaşılır bir şey çıkaramazsınız. Anlaştıkları bir şey. Niye? Çünkü ayrıntıya dalar. Her mesleğin kendi püf noktaları vardır ve o püf noktalardan ekmeğini yer. Teologlar da öyle. Sizin anlamadığınız şeylerden dolayı onlar teolog ismini alırlar. Dolayısıyla onlar için çok önemlidir. Hani doktorlar otururlar, konuşurlar, bir jargon kullanırlar, siz anlamazsınız. Avukatlar toplanırlar, bir şeyler konuşurlar. Belki çok basit bir şeydir ama basit olmaması için her türlü kelimeyi kullanırlar. Teologlar da böyle. Teologlar da böyle. İsa bir öğretmendi, bir vaizdi, şifacıydı. Teolog değildi. İsa'yı haça gelenler teologlardı. Şimdi elbette ki Arius'a karşı İznik Konsili'nin formülasyonu, iman bildirgesi doğru. Ama biz sonra görüyoruz ki kelimeler üstüne çok fazla uğraştı kilise. Sırrı açıklamaya çok çalıştı. Ve orada kullanılan bir kelimenin, bazen bir ekim bile üstünde o kadar çok durdular ki kardeşlik sevgisini boğdular, öldürdüler. Öyle ki Hristiyanlar yan yana gelemez oldular. Öyle ki Rumlar bu şehirde dediler ki, Papa'nın şapkasını görmektense sultanın kavuğunu görmeyi tercih ederiz biz burada. Niye? Filokue yüzünden. Şimdi bu İznik Konsili'nin istemeden yarattığı sonuçlardan birisi. Kelimeler, ekler, vurgular o kadar önemli ki kilisenin birliği, Mesih'in birliğine ilişkin vurgu onun üstüne geçmiş. Konsilin kolektif karar verme vurgusu ve çeşitli seslerin dahil edilmesi, kilisenin yönetimi üzerinde kalıcı bir etki yaptı. Bundan sonra teolojik sorunları konsillerle çözme deneyimi ve yöntemi benimsendi. Yerel ve ekümenik konsiller birliği sağlamanın etkin bir yolu olarak görüldü. Bugün de Hristiyanlığı ortak bir inanca dönüştürmek için İznik Konsili'ne benzer bir ekümenik konsil toplanması gerektiğini düşünenler var. İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümü, dünyada dağılmış Hristiyanlar var, Hristiyan mezhepleri var, ortak inançları var bunların, ortak yazıları kullanıyorlar. Tekrar İznik Konsili gibi bir konsil toplamalı mıyız bütün dünyada? 20.000 episkoposu yan yana getirip onlardan bir şey çıkartabilir miyiz diyenler var. Çünkü gerçekten İznik Konsili pratik olarak çok yararlı sonuçları oldu. Dolayısıyla o birliğin sembolü haline geldi ve Hristiyanlar her zaman düşündüler, acaba tekrar böyle ekümenik bir konsil toplayabilir miyiz? Toplanabilir ama Konstantin lazım bir tane. Var mı o Konstantin? Bence var. O Konstantin globalistler. Yani onlar isterlerse bir ekümenik konsil toplanır. Ama onlar Hristiyanlık için toplamazlar onu. Konstantin gibi kendisi için toplar. Niye? Çünkü ben konuşmadığım sözüm çok uzamasın diye aynı zamanda İznik Konsili'nin ekonomik yönü de var. Parayı veren düdüğü çalar.
Dolayısıyla para Konstantin'deydi. Dolayısıyla böylesine büyük bir konsili toplayabilmek için gerçekten büyük bir ekonomik güce, örgütlenmeye ihtiyaç var. O ekonomik güç ve örgütlenme becerisi çağın teknolojik gelişmesiyle mümkün. Ama bunun sonuçları neye yol açar? Biz emin değiliz. Mesih gelene kadar kilisenin gerçekten nasıl diyeyim, bedensel bir birliğe kavuşması istenilen bir şey mi? Ben pek emin değilim ondan. Çünkü ekümenizmin vardığı bu düzey bence çok yeterlidir. Doğrudur, anlamlıdır, Mesih'in arzuladığıdır. Geri kalan güç birleşmesi, insani olan her şeyi zehirler, her şeyi bozar. Dolayısıyla bir şekilde bizim bu tür birleştirici hareketlere dikkatli yaklaşmamız lazım. Mesih'teki birleşme, imanın kutsal yazılar üstündeki birleşmesidir. Mesih'teki birleşme, karşılıklı saygı, sevgi ve dayanışmaya bağlı olan bir birleşmedir. Mesih'teki birleşme mistik bir birleşmedir. Görünmez bir birliktir. Onu siz ve ben göremeyiz. Ama Mesih kendi bedenini tanır. Ben burada olanların çok azını tanıyorum. Ama Mesih sizi de beni de tanıyor. Dolayısıyla sizinle benim aramdaki bağ, görünmez bir bağ var zaten. Zaten biz görünmez bir ağacın dalları gibiyiz. Farklı farklı kiliseler, farklı farklı diller, farklı farklı uluslar. Bu bağı görmek ve İncil'in bize öğrettiği en büyük emirde kalmak, size yeni bir emir veriyorum, birbirinizi seveceksiniz, benim sizi sevdiğim gibi. Bu emirde kalırsak, Mesih'in özlediği kilisesinin bir olması gerçeğini biz gerçekleştirmiş oluruz. Her şeyin böyle sıkı sıkıya aynılaştırılması, bir olması çabalarının altında hep bir bit yeniği aramak gerekir. Teşekkür ederim.